Sanki Yedim Camii diye bir cami var, duydunuz mu? Sanki Yedim Camii. Hikayesini biliyor musunuz? Osmanlı döneminde Keçecizade Hayrettin adında bir esnaf. Sıradan normal bir esnaf, ya diyor ben de diyor cami yaptırsam, böyle işte ben öldükten sonra da hayratı devam etse diye. Düşünüyor, ne yapayım. Böyle canı bir şey çekip alacağı, yiyeceği zaman sanki yedim deyip o harcayacağı parayı bir köşeye koymuş. Şimdi bir ekonomist bunu kendi gözlemlemiş. Bakmış ya, verdikçe artıyor yani. Diyor ki bu sene verdiğim 1 dolar seneye bana 1,6 dolar olarak geri döndü diyor. Gitmiş bir psikologla konuşmuş. Psikolog da demiş ki insan verdiği zaman o cömertlikle, yani verdiği için de kendine bir özgüven geliyor demiş. O özgüvenden dolayı verdiği kararları daha sağlıklı alıyor demiş. Daha doğru kararlar veriyor. O doğru kararlar verdiği için de daha başarılı oluyor. Daha başarılı olduğu için de daha çok kazanıyor demiş. İktisat ne demek? Amacına uygun bir şeyler. Amacına uygun kullanmak. Genelde üstad burada yeme içme iktisadından bahsediyor. Neden öyle bahsediyor? Çünkü biz ondan çok iyi anlıyoruz. Yeme içme konusu oldu mu değil mi? Aklımıza yatıyor. Yoksa şimdi üstad başlasa ekonomiden falan bahsetse bize uzakmış gibi gelir. O yüzden yeme içmeden bahsediyor ki orada olayı anlayın. Ondan sonra bütün hayatınıza vurun diye. Çünkü iktisat sadece maddi şeylerde değil, manevi şeylerde de gerekli olan. Gerek maddi, gerek manevi, gerek fiziksel, gerek psikolojik her alanda ihtiyacımız olan bir şey iktisat. 19. lema aslında 4 şeyden bahsediyordu. Konuyu bizim unutmamamız lazım. Yani İktisat Risalesi'nin ana konusu 4 tane. İktisat, kanaat, israf, tebzir. Değil mi? Peki kanaat neydi? Yedikini yetinmek mi? Tam karşılığı aslında bu. Halk arasında karşılığıyla aslında Risale'deki karşılığı birbirine çok örtüşüyor. Kısmetine razı olmak, elindekiyle yetinmek. Ya da elindeki imkanları en verimli, en etkili, en ekonomik şekilde kullanmak. 3. kavramımız neydi? İsraf. Bir şeyi gereğinden daha fazlasıyla kullanmak, gereksiz kullanmak yani. Bir de 4. tebzir neydi? İhtiyacından fazlasını almak. Aslında saçıp savurmak diye geçiyor. İçine gösteriş de giriyor. Abdullah İbni Mesud şöyle diyor. Tebzir, malı harcanması gerekli olan yerlerin dışında harcamaktır. Başka bir rivayette de şöyle geçiyor. Bir insan bütün malını hak yolda harcasa bu tebzir olmaz ama az bir şey de olsa batıla harcamak tebzirdir. Yani savurganlıktır. Buna bir örnek verdiydik aslında. Ne demiştik? Reklam örneğini vermiştik abi. Reklamları dayatılması bize... Evet. Lazım olmayan şeyi de almak. İhtiyacından fazla şeyi almak israf. İhtiyacın olmayan şeyi de almak tebzir oluyor. O yüzden israftan daha farklı aslında. İsraf en azından harcıyor, tebzir harcamıyor. Evet, ihtiyacı yok. Aynen. Alayım kalsın, bir gün lazım olur. Aynen, nefsini okşamak için alıyor. Dersin ana kavramları bunlar. Mahir ne demek? Maharetli demek değil mi? Mahareti olan, kabiliyetli, yetenekli demek. Hristiyan bir doktor, hadis alimlerinden Hüseyin bin Ali el-Vakidi'ye geliyor. Yaklaşık Hicri 100. yılda falan yaşamış. Ona diyor ki, bilirsin ki diyor, ilim 2 çeşittir. Nedir? Vücut ilimleri, yani tıp ilmi demiş. Birincisi tıp ilmi, ikincisi dini ilim. Neden diyor sizin kitabınız Kur'an-ı Kerim'de diyor tıp ilminden hiç bahsetmiyor diyor. Okumuş demek ki bir yer bulamamış ya da yorumlayamamış. Hüseyin bin Vakidi rahmetullahi aleyh de şöyle cevap veriyor. Muhakkak Allahü Teala bu ilmin tamamını bir ayetin bir kısmında beyan etmiş. O diyor ki tıpla ilgili diyor bir şey yok diyor. O da diyor ki var diyor, olmaz olur mu diyor. Sadece bir ayetin bir kısmında var diyor. Doktor da soruyor, bu ayet hangisi? Hangi ayet sizce? Ne tıpı deniyor ona ya? Hastalık bulaşmadan önce... Önleyici tıp mı? Yok, o da değil. Bizim İktisat Risalesi'nin ayeti hangisi? Külü veşrabu ve la tusrifu. Onu söylüyor. Bu zaten bir ayetin bir parçası. Tamamı ayet değil. Çünkü ve külü veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Yani yiyiniz, içiniz, israf da etmeyiniz. Şüphe yok ki Allah israf edenleri sevmez. Bu ayeti söylüyor. Adam düşünüyor, Allah Allah, şaşırıyor yani. Değil mi? Biz belki duysak bize çok normal gelir de şimdi tıpla ilgilenen bir doktor o pencereden baktığı zaman adama gayet makul geliyor. Direkt kabul ediyor. Yani Allah sizin için helal kıldığı yiyecek ve içeceklerden yiyiniz ve içiniz fakat israf etmeyiniz. Harama hiçbir surette teşebbüs etmeyiniz. Çok fazla harcamaktan kaçının, değil mi? Ayete şerh ettiğin zaman bir sürü mana çıkıyor içerisinde. Kendine zarar verecek şekilde ve çok yemekten de uzak durunuz. Aslında israf o da oluyor değil mi? İnsanın kendine zarar verecek şekilde yemek yemesi ya da içmesi. Mide deyince tabii işin içerisine bağırsaklar da giriyor. Değil mi? Bağırsaklardaki emilim.
Bir baktığın zaman bütün hastalıkların, hatta ne derler? Can boğazdan gelir derler değil mi? Hatta boğazdan da geri çıkar derler yani. Boğaz ve mide aslında bizim için çok önemli bir nokta. Sağlıksız beslenme değil de sağlıklı beslenmeyi de aynı kefeye koyabiliriz aynı hadisin içinde. Tabii yani illa zararlı bir şey yemen gerekmiyor. Yani bir şeyi çok yiyince o da zararlı oluyor. Dengesiz yiyince o da zararlı oluyor. Şimdi ne diyorlar? 3 beyazdan uzak durun diyorlar değil mi? Ne o? Tuz, şeker, un. Hepsi mideyle birebir alakalı şeyler. Hangi hastalıkla doktora gitseniz doktor hep bir perhiz veriyor değil mi? Hiç alakası yokmuş gibi. Bende mesela polikistik böbrek hastalığı var. Hemen bana bir liste verdi böyle. Şunu yeme, şunu ye, şunu az ye, şuna dikkat et, şunu haftada bir ye. Ya böbrek hani baktığın zaman sadece sıvıyla alakalı bir şey biliyorsun ama tamamen bütün yeme sistemini değiştiriyor. Hastaneye gidiyor yatılı kalan hastalara hemen değil mi hasta yemeği. O bile farklı yani. O yüzden bütün hastalıklar mideyle birebir bağlantılı. Böyle ortopediye gitmem o bile perize girmen lazım. Yine mide yani. Hani bakıyorsun hastalık mekanik ama yine mideyle alakalı. Evet, 5. nükteye geldik. 5. nükte. Cenab-ı Hak kemali kereminden en fakir adama en zengin adam gibi ve gedaya yani fakire padişah gibi lezzet nimetini ihsas ettiriyor. Ne demek ihsas etmek? Vermek. Hissettirmek. Ne anladık buradan? Yani Allah kemali kereminden abi en fakir adama bile en zenginmiş gibi hissettiriyor. Yok hissettirmiyor. Neyi hissettiriyor? Yani zengin adam da fakir adam da aynı lezzeti. Lezzeti hissettiriyor. Değil mi? Hissedilen şey lezzet. Ana konu lezzet yani. Yani Allah fakire de zengine de lezzet hissini eşit veriyor. Yani zengin adam çok yedi diye ya da fakir adam çok az yedi diye lezzetten geri kalmıyor. Bir insan şöyle bir şey diyemez değil mi? Fakir bir adam mesela. Ben şu nimetlerden yiyemedim. Allah bana lezzeti noksan verdi diyebilir mi? Diyemez. Nereden diyemez bunu? Bir kendi hayatımıza bakalım. Yani şimdi ben her ülkeye gittik, her şehre gittik, her şehrin en güzel yemeklerini yedik. Doğru mu? En son Yozgat'a gittik. Çok güzel olmasa da doyduk yani. Çok meşhur dediler. Testi kebabı, tandır. Amasya'nın topuz kebabı var mesela biliyor musunuz? Vurdukları topuz var ya eski filmlerde. Onun kebabı. O topuzun üzerine etleri yerleştiriyorlar. Kuyuya indiriyorlar. O topuzun üzerine eti pişiriyorlar, getiriyorlar. Topuzla beraber veriyorlar. Et hiç soğumuyor yani anladın mı? O topuzun üzerinden alıyorsun. Sıcak sıcak o demir sıcak olduğu için. 9 kiloya dahil mi? Ya gidiyoruz her şehre gidiyoruz, her ülkeye gidiyoruz. Böyle değil mi? Böyle oranın en meşhur neyse yiyoruz. Normalde bir restoranda gittiğin zaman lezzetli olması gerekir. Şimdi oraya lezzet almaya gidiyorsun çünkü. Karın doyurmaya gidecek olsan başka bir şey ye yani. İlla ki git bir dürüm ye. Değil mi? Döner ye. Lezzet için gidiyorsun yani. Orada amacın lezzet. Ama şöyle bir kafamda düşünüyorum. Diyorum ki ya rahmetli annemin yaptığı bulgur pilavı, tereyağlı bulgur pilavı yapardı. İçine de sarımsak koyardı. Bir de tavuk didiklerdi. İçine tavuk koyardı. Ben o lezzeti abi nereye gittimse alamadım yani. Demek ki yani o eski zamanlar işte durumun hiç iyi olmadığı zamanlar. Yani o zamanki lezzete bakıyorsun. Şimdiki yediklerine bakıyorsun. Hani bir kıyaslayacağın zaman biri pilav, tavuk pilav. Bir tarafta işte adı bile değişik değişik yiyecekler. Ama lezzet mi? Lezzet başka bir şey demek ki yani. Allah yani lezzet verirken demek ki fakir, zengin, durumu iyi, durumu kötü diye ayrım yapmıyor. Bu cümlede aslında onu söylüyor. En yüce ikramından dolayı zenginle fakir arasında bir ayrım yapmadan lezzeti veriyor. Çünkü insan lezzete müptela değil mi? Ne olursa olsun lezzet peşinde yani. Farklı farklı yemekler yapılmasının sebebi lezzet. Başka bir şey değil yani. Başka ne olabilir ki? Hani orada şey mi? Ben bu yemeği yapıyorum diye övünmek değil. O yemeğin karşılığında verdiğin kişi lezzet alacak ki ona göre bir mukabil olsun. Yoksa lezzet olmadıktan sonra yapılan hiçbir şeyin bir anlamı yok. O yüzden Allah lezzeti herkese eşit şekilde veriyor. Zaruret dairesindeki gıdada bu sınır başlıyor. Onun haricindeki nimetleri de bedava. Evet. İşte güneş daha önemli bir nimet ama zengin de istifade ediyor. Fakir Evet, herkese aynı vuruyor, aynen. O da ayrı bir boyutu işin. Lezzet alabilmek için başka duygular da işin içine giriyor aslında. Tabii, Lezzet. tek taraflı değil. Bir de lezzetin Allah'ın verdiği ortada. Aslında burada bir Allah ispatı var. Evet, bir fakirin kuru bir parça siyah ekmekten açlık ve iktisat vasıtasıyla aldığı lezzet, bir padişahın ve bir zenginin israftan gelen usanç ve iştahsızlıkla yediği en âlâ baklavadan aldığı lezzetten daha ziyade lezzetlidir. Bir tarafta baklava var, en âlâ baklava. Bir tarafta o var, bir tarafta siyah ekmek var bak. Kuru ve siyah. O da önemli. Şimdi niye siyah ekmek diyor üstad öyle
laf olsun değil. Üstad kelimeleri bile iktisatlı kullanmış. Burada hani bir manası var yani orada siyah ekmek demesinin. Bir tarafta siyah kuru bir ekmek, bir tarafta en âlâ baklava. Fakir diyor o kuru ekmekten aldığı lezzet işte bir padişahın ya da bir zenginin o baklavadan aldığı lezzetten daha yüksek diyor. Ama sebebi ne? Açlık ve iktisat ile kuru ekmek, diğerinde israftan gelen usanç ve iştahsızlıkla yenen baklava. Buradaki sebep ne? Açlık ve iktisat. Senin dediğin konuya geldi yani abi. Açlık da var, onun verdiği ayrı bir lezzet var ve iktisat var. Diğer tarafta israftan gelen usanç ve iştahsızlık. Zaten doymuş, zorluyor, daha acıkmadan yemeğe oturmuş. Fakir de öyle değil mi? Ya da durumu iyi. Gerçi şimdi biz de öyle tek öğün yiyince iyice acıkıyoruz değil mi? Ramazan'da bunu daha çok hissediyoruz. İnsan böyle acıktıkça onun verdiği, iktisadın ve açlığın verdiği ayrı bir lezzet var. Dediğim gibi Ramazan'da bunu biz daha iyi anlıyoruz. Biz başladık yani bayağı uzun zamandır günde tek öğün yiyoruz. Mesela bu akşam yedim ya, yarın akşama kadar bir şey yemiyorum. Hiç yemiyorum yani hiç. Sıfır yani böyle. Oruç gibi yani. Sadece su, çay, kahve o tip şeyler. Çerez merez de yemiyorum yani. İşte bugün mesela yemek yemeye gittik. O açlığın verdiği lezzet apayrı ya. Hala var ya tadı damağımda. Yarın akşama kadar götürür bu beni. Zaten yemeyecektim de işte. Psikolojik hazırlıyorum kendimi. Buradaki açlıktan gelen lezzet bu dünyadaki lezzete, iktisattan gelen lezzet de öteki dünyaya. Manevi lezzete de giriyor aslında. Bakiye kalıyor. Ha evet. Yani işin ya o niyetle yapıyorsan tabii kalıyor. Olunca o da haram olduğu için o da manevi ahiretteki. Yani ruhu da etkiliyor aslında dediğin gibi doğru. Ama iktisadın dünyaya bakan tarafı da var ama. Tek taraflı değil yani. Hani iktisat sadece ahirete bakıyor diyemeyiz. Çünkü o iktisatla beklemiş, yememiş. Sadece açlık yok, iktisat da var. Yani oluyor ya mesela bir yere gidiyorsun, açık büfe. Ya ben hiçbir açık büfeden lezzet alamıyorum ya. Her şey böyle değil mi? Fazla fazla. Bir de açken dolduruyorsun. Masaya bir koyuyorsun. Yani yarısından fazlası kalıyor. Hiç. Evet ha bir de yemek zorunda hissediyorsun. Artık lezzetten geçtin psikolojik olarak bunları yemeliyim. Tabağa daldım, dökersem israf olur hesabım. Sen Aynen ha. keşke Ya da tam tersi bu kadar para verdik bunu da yememiz lazım değil mi? Artık lezzet gitti iş ızdıraba döndü. O yüzden değil mi az olunca iktisatlı demek şimdi az demek aslında. Az olunca insan apayrı bir lezzet alıyor ondan. Fazla olunca israflı olunca yani ki bence açık büfeler gerçekten israf çok israf oluyordur yani. Hani şimdi her ne kadar deseler de işte biz bunları götürüyoruz, kalanları dağıtıyoruz ya da hayvanlara veriyoruz, israf etmiyoruz da yine amacına uygun olmuyor yani. Sen kaburga dolmasını hayvanlara yedirmek için mi yaptın yani? Değil mi yani fazlasını yok biz hayvanlara götürüyoruz. Yok işte değil mi? Amacına uygun yapmamış. Sen o kaburga dolmasını insan için yaptıysan insana vereceksin. Aynen vallahi aslan mı besliyorsun, kaplan mı besliyorsun? Demek ki açlık ve iktisat ile bir kuru ekmek israftan gelen usanç ve iştahsızlıkla yenen baklavadan daha lezzetli olabilir ki oluyor. Tantuniyi biz her gün yapsak burada artık ondan lezzet almayız. Ama böyle ayda bir falan oluyor. Hatta misafir gelince seviniyoruz ya. İyi diyoruz hani bu cuma misafir gelecek tantuni var diyoruz. Seviniyoruz yani. Somali'de Türk lokantası, Türk oteli, tüm bakanlar, makamlar oraya geliyor yani. Dolayısıyla bir yemek şeyi var. Yani ne istersen var. Şimdi öyle bir yerde Ramazan geçiriyor. Buradan da habire videoları izliyorum. Ramazan videosu atıldığı sene işte. Ulan dedim ben hiç açlık hissetmiyorum. Ben bu fakirin halinde nasıl anlayacağım? Dönüş için uçağa bindim Ramazan'ın içi. Pandemi değil yemek servisi yok. Sadece şöyle tatlı şeyler naylon poşette. Acıktım iftar yapacağım. Diyorum ki yanında lokanta falan var mı? Yok. Bir dahaki Adana uçuşuna 1,5 saat var. Gitsem çıksan yetişemem. Mecbur onu yiyeceksin yani. Allah duamı kabul etti yani. Tamam. Ondan sonra birine sordum güvenine dedim ki burada dedim hani iftar yapabileceğim bir şey var mı dedim. Dedi ki yok dedi ben sadece simit vereyim dedi. Simit acayip lüks yani. Neyse o simiti de aldım böyle tam işte bekliyorum. Koca Allah ekber diyecek ben çay aldım. Orucu açacağım falan. Hakikaten yediğim en lezzetli simit oluyor yani. Hani artık o Somali'de yediklerinin hiçbir hükmü yok. Evet. Orada çünkü o oruçlunun halini de anlıyor. Orucun gitmesi var ya. Fakirin ne hissettiğini anlamak, yediğinin ne hissettiğini anlamak. Onu da anlıyor, iktisadı da anlıyor orada yani. Baktığın zaman dediğin gibi yarım simitle o otel yemeklerini kıyasladığın zaman zahiri bakınca onlar daha lezzetli gibi görünüyor da senin o ihtiyacına göre, o açlığına göre lezzetin şekli değişiyor. Devam edelim. Ne demiştik? Siyah ekmek dedik değil mi? Üstad siyah ekmek en âlâ baklavadan daha lezzetlidir. Burada siyah ekmek demesinin bir farkı var dedik. Uzmanlar şöyle diyor. Siyah ekmeğin faydaları, vitamin ve mineral değeri daha yüksek normal ekmekten. Şeker hastalığını kontrol altına alıyormuş siyah ekmek. Bağırsak hareketlerini, sindirimi düzenliyor. Kabızlığa engel oluyor.
Kalorisi düşük olduğu için zaten şişmanlatmıyor. Zaten bağırsağı çalıştıran buğdayın kabuğuymuş abi. O bizim kepekli dediğimiz işte çavdar dediğimiz falan o kabuk konduğu için o aslında o sindirimi kolaylaştıran oymuş. O kabuk çıkarıldığı zaman beyaz ekmek oluyormuş. O da zaten zararlı ekmek dediğimiz o ekmek. Yani üstad özellikle hani böyle siyah ekmek demesinin sebebi bile var. Yani vücuda da faydası var. Lezzetin yanı sıra vücudu da iktisatlı kullanmak için yemek gerekiyor yani. İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetnamesinde şöyle demiş. Vücut ihtiyacı olan bir şeyi ister, istenilen bir şeye karşı da irade geçmez. Yani biz aslında böyle lezzet almak için bir şey yiyoruz ama lezzet değil de böyle vücudumuzun ihtiyacı olan şeyi istiyor. Biz aslında onu böyle biraz daha şu da olsa, bu da olsa diye abartan biziz. Bazen çocuk yetiştirirken de hata yapıyoruz ya. Çocuk istemiyor, karnı aç değil. Zorla oğlum bunu da yemen lazım, bunu da yemen lazım. Çocuk yiyor ama iştahsız yiyor değil mi yani? Lezzetsiz yiyor. Orada bile uzmanlar diyor ki müdahale etmemek gerekir diyor. Bırakacaksın canı isterse kendi ister gider yer zaten diyor. Biz denedik çocuğa. Cidden şimdi artık kendi söylüyor. Daha önce zorluyorduk. Oğlum şunu ye bunu ye diye. Şimdi bir bırakıyorsun diyor ki bana makarna yap, bana şunu yap bunu yap. Vücut kendi ihtiyacı olanı istiyor yani. Tabii bu maddi iştahsızlığın yanında bir de manevi iştahsızlık da var değil mi? İnsan manevi olarak da kendini doyurması gerekiyor. Nasıl yemekten lezzet alıyoruz? Manevi olarak da lezzet almamız gerekiyor bizim. Lezzet aramak gayrimeşru bir şey değil. Bir insan yediği şeyden lezzet alabilir. Ama asıl bizim aramamız gereken lezzet maddi lezzet değil, manevi lezzet değil mi? Ruhani lezzet. Ruhumuzun lezzet alması lazım. Şimdi bakıyorsun ruhu lezzet alan insanlar bazen günlerce aç kalsa bile hiç ihtiyaç duymuyor. Zaten lezzeti alıyor. O yüzden biz maddi lezzeti isterken bile bir düşünmemiz lazım yani. Demek ki bizim manevi lezzetimizde bir eksiklik var diye. Hatırlarsanız 20. mektubun mukaddimesinde bununla ilgili giriş yapmıştık. Lezzeti ruhani değil mi Hatırlıyor musunuz 20. mektup? Video serisi de var. Evet. Ne aklına geliyor 20. mektup deyince? La ilahe illallah vahdehu le şerike lehul mulku ve lehul hamdu. Bunlar tek tek kelime kelime derslerini yaptık ya. Hatırlıyorsunuz değil mi? Onun mukaddemesinde o videonun ilk dersinde üstad şöyle diyor. Ey insan katiyen bil ki hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billah'tır. Allah'a imandır yani hilkatin en yüksek gayesi. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı imanı billah içindeki marifetullah'tır. İmanın içerisinde marifetullah Allah'ı tanımadır. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Şimdi Allah'ı tanıdın. Bir de ne gerekiyor? Sevmek gerekiyor. Ve ruhu beşer için en halis sürur ve kalbi insan için en safi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Değil mi? Bizim aslında imanı billah, marifetullah, muhabbetullah ve lezzetin ruhaniyeyi yakalamamız lazım bizim. Hani bizim aradığımız lezzet dünyevi lezzetler olmamalı. Lezzeti ruhaniyi arayıp keşfedip bulmak zorundayız. Sanki Yedim Camii diye bir cami var. Duydunuz mu? Sanki Yedim Camii. Hikayesini biliyor musunuz? Osmanlı döneminde Keçecizade Hayrettin adında bir esnaf. İstanbul'u gezerken bu Selahattin camileri deniyor. Sultanları kendi hayratına yaptırdığı camilere deniyor Selahattin Camisi diye. Onları görüyor böyle çok hoşuna gidiyor yani. Hani her sultan kendi özel cami yaptırmış. Kendi de sıradan normal bir esnaf ya diyor ben de diyor cami yaptırsam. Böyle işte ben öldükten sonra da hayratı devam etse diye. Düşünüyor ne yapayım. Böyle canı bir şey çekip alacağı yiyeceği zaman sanki yedim deyip o harcayacağı parayı bir köşeye koymuş. Vecide'de diyor yani lezzayız çağırdıkça sanki yedim. Yani o lezzetten vazgeçip tamam lezzeti almayayım sanki yedim diyeyim ve yemeyeyim. Şimdi yemeyince yenmiyor gerçekten yenmiyor. Şimdi normalde bir insan günde 3 öğün yiyor. Ben şimdi günde 1 öğün yiyorum. Bir şey değişmiyor ya cidden değişmiyor yani. Hatta 2 güne bir bile yemek yesen herhalde insan rahatlıkla yaşamasına devam eder. Ki bizim Ömer Yıldız kaç gün 23 gün falan su orucu tuttu yani hiçbir şey yemedi. Düşün yani sanki yedim diyorsun lezzayız çağırdıkça, bir şeyden lezzet almak istedikçe ve yemiyorsun bir köşeye koyuyorsun. Keçecizade Hayrettin 20 yılda bir camiyi yapmış. Düşün bak. 20 yılda biriktirdiği parayla cami yapmış. O cami de şu an İstanbul Fatih'te hala duruyor. Sanki Yedim Camii. Cahı hayrettir ki bazı müsrif ve mübezzir insanlar böyle iktisatçıları hısset ile ittiham ediyorlar. Yani Lüzumsuz harcayanlar böyle iktisat edenlere cimri diyorlarmış. evet hisset demek cimrilik demek. Cimrilikle suçluyorlar diyor. Belki o şeye bile cimri demişlerdir yani.
Sanki yedim, ne olacak, yemek yiyeceksin, ne cimri adamsın falan diye belki onunla itham etmişlerdir yani. Evet. Haşa! İktisat, izzet ve cömertliktir. Hısset ve zillet, ehli israf ve tebzirin zahiri, merdane keyfiyetlerinin iç yüzüdür. Şimdi başta diyordu yani sen iktisatçılık yaptığın zaman insanlar sana ne diyor? Cimri diyor. Haşa diyor üstad, haşa. İktisat tam tersi izzet ve cömertliktir. Hisset ve zillet ehli israfın ve tebzirin zahiri merdane keyfiyetlerin iç yüzüdür. Aslında müsrif insanlar çok harcıyor görünüyor ama asıl hisset ve zillet onlardadır diyor üstad. Şimdi baktığımız zaman öyle görünmüyor gibi değil mi? Bir insan böyle çok harcayınca böyle harbur parmağı savurunca sanki cimri değil de ne gibi görünüyor? Böyle cömert. Bonkör gibi görünüyor değil mi? Üstad buna tam tersi diyor. İktisatta nasıl bir izzet var? İktisatın izzet olması, insan iktisat ettiği zaman az şeyle geçinir, doğru mu? Kendine ihtiyacı olan kadarıyla geçinir. Fazlasını istemez. Fazlasını istemediği için kimseye yüz suyunu da dökmez. Kimseye el açmaz. Değil mi? Lazım olduğu kadar kendi elinde ne varsa o kadar harcar. Ama müsrif insanlar böyle dışarıdan bonkör görünür ama o mal elinden gittiği ve devamında da gideceğinden dolayı korkar. Ne yapar? Bir taraftan bonkör görünür ama diğer taraftan başkalarına el açar. Değil mi? Bir endişe duyar. Bu malım gidecek. Çünkü üstadın dediği gibi ihtiyacı gayri zaruriyeyi ihtiyacı zarure telakki ederler diyor. Hani kendisine aslında lazım olmayacak şeyleri sanki bunlar olmadan ben yaşayamam psikolojisiyle daha çok kişiye el açarlar. Üstad şey diyordu ya, maddi manevi zarar, yani bir ticaretle uğraşıyorsa sırf işi görülsün diye yolsuzluğa da girer, rüşvete girer. Aman işte ben bu konumdan bir aşağı düşmeyeyim diye. Hani şimdi insanlar yukarı bir konuma çıktıkça en büyük psikoloji odur. Benim bu konumumu muhafaza etmem lazım. Muhafazaya giden her yolda mübahtır görür artık. Aynen, Allah gördüğünden yere koymasın korkusuyla. Ama iktisat edeni düşün. Adam nasıl şeyle, hani bir lokma bir hırka diyor ya. Yok yani kimseye el açmaya bir ihtiyacı yok. Kimseden bir şey istemeye ihtiyacı yok. İşte asıl izzet orada. Üstadın bir hasleti vardı ya, ne diyorduk? Hatırlıyor musunuz? Minnetsizlik, istina düsturu değil mi? Kimseye minnet etmiyor, kimseden bir şey istemiyor. Bir şey vereni bile geri çeviriyor. İşte asıl izzet burada. Yoksa başkalarına bir yandan böyle dağıtıyor gibi görünüp bir yandan da başkalarına el açıp, ki çok gördük yani şimdi ticaretle uğraşan kişiler aramızda bayağı var. Yani bakıyorsun adam dışarıda böyle şaşalı yürüyor ama arka taraftan perde arkasında ne bileyim birinin ofisinde birinin odasında bir görüyorsun adam, ya diyorum dışarıdaki adam bu adam mı? Niye? Çünkü o konumunu korumak istiyor. Kaybetme korkusu var. Bir de şöyle bir olay var. Geçen gördüm, onu da buraya ekledim de. Bir tane ekonomist anlatıyor. Ne kadar çok bağış yaparsan diyor, ne kadar çok hayır yaparsan o kadar çok zenginleşirsin diyor. Şimdi bizim dinimizde budur değil mi? Sen Allah'a için bir verirsin, Allah sana misliyle karşılık verir. Bu normalde hani biz inancımız gereği bunu kabul etmişiz. Normalde matematiksel olarak vermeyle bir şey artmaz. Tam tersi değil mi? Verince eksilmesi lazım. Şimdi bir ekonomist bunu kendi gözlemlemiş. Bakmış ya verdikçe artıyor yani. Veriyorum, bir yıl sonra daha çok artıyor. Bunun bir hesabını çıkarmış. Diyor ki bu sene verdiğim $1 seneye bana 1,6 dolar olarak geri döndü diyor. Bunu araştırmış, önce demiş hani inançla alakalı mı? Yok demiş ya, ben bunu inanç çizgisinde bakmayacağım. Matematiksel olarak bakacağım demiş. Gitmiş bir psikologla konuşmuş. Psikolog da demiş ki insan verdiği zaman o cömertlikle yani kendine bir özgüven geliyor demiş. O özgüvenden dolayı verdiği kararları daha sağlıklı alıyor demiş. Daha doğru kararlar veriyor. O doğru kararlar verdiği için de daha başarılı oluyor. Daha başarılı olduğu için de daha çok kazanıyor demiş. Biz gaybe inanıyoruz. Yani Allah bir şey söylediği zaman zaten kafamızda herhangi bir şüphe olmuyor. Ama yine Allah onu bile sebeplere bağlamış. Yani bizim vermemiz, bizim cömertliğimiz aslında bize faydası var. Yine biz kazanıyoruz. 1 veriyoruz, 1,6 o öyle hesaplamış da bizim hesabımıza göre bazen bir bakıyorsun. Ya cidden burada biz çok yaşıyoruz. Adam geliyor, normal bir esnaf. Ya bir hayır yapıyor, ya seneye geliyor 3 katını yapıyor. Seneye geliyor 5 katını yapıyor. Esnaf aynı esnaf. Baktığın zaman hani desen ki yo işte esnaflığı bıraktı fabrikatör oldu desen ya da dükkanı 3'lü 5'e çıktı desen yok. Adam daha çok yani bereket, malına da bereket. Biz bereketi manevi bir şey zannediyoruz da yine Allah sebeplere bağladığı için oraya böyle dokunuyor yani insanın kendi. Bu şahika bağlamında dedik ya. Evet aynen şahika, saika ona gibi. Evet. Allah razı olduğu işi yapıyor. Tercihlerini doğru. Aynen tercihlerini doğru yaptırıyor sana. Yani burada bile aslında değil mi Allah sebeplere ve verdikçe değil mi o vermedeki kuvvet insanın karakterini etkiliyor.
O cömertlik. O yüzden adam matematiksel olarak oraya bağlamış yani. O hissetin karşılığı ya. Evet. Abi hisset ve zillet ehli israfın söylediğinin zahiri mevnane keyfiyetleri. Yani bugün kalender diye tabir ettiğimiz hani sözde zahiri görünen kalender denen adamlar asıl pinti ve zillet içerisinde olanlar onlar diyor yani. Evet. İlk yüzüne baktığın zaman onlar zillet içerisinde diyor. Evet işte perdenin arkası dedim ya az önce. Perdenin arkasına bakınca asıl zillette olanlar onlar. Hatta biz sadaka verirken bile değil mi o kaybedeceğim korkusuyla sadaka verirken ya da bir zekat verirken bile ya tam böyle 40'ta bir hesaplıyor böyle hani tam böyle küsürü küsürüne olsun diye. Ya 3 kuruş fazla ver ya da ne bileyim yıllık fitre belirleniyor ya işte diyelim ki bu sene 80 lira. Nedir fitre? Bir günlük yemek miktarı. Ya şimdi hani bu da yani yapılması gereken budur. Bir şey demiyorum da hani vicdani olarak söylüyorum. Sen günlük 80 liralık yemek yiyorsan eyvallah 80 liralık ver ama sen günlük yemeğin işte 500 liraysa 500 lira vermek lazım. Orada kuralcı. Asıl cimrilik orada yani. Ya da dediğim gibi zekat hesaplarken böyle ince ince ya da böyle nereden kaçarımın hesabını yapıyor. İşte ya bu tam bir yıl olmadı işte 11 ay oldu. Ya işte şu tam işte dükkanı tam aldığımızda şöyle oldu da devrinin bir sonra aldık falan. Bir yılı devirmedik falan filan değil mi? Bir sürü ince hesaba giriyor. Aslında yani bu bile zekat konusunda çok hassas bir şey var. Biri anlatmıştı. Adetullah orada çalışıyor diyor yani. Zekatını veriyor. Üstad ihlas şerde dahi netice verir dediği aslında Yahudilerden bahsederek söylüyor onu. Şerde netice vermesi o. Onlar o şerrinde bile samimiler ya. Bazı ticaretleri dürüst yaptıkları için Allah dünyada Müslüman kafir ayrımı yapmadığı için çalışana karşılığını verdiği için Rahman isminin gereği. O yüzden onlara şer de olsa ihlasta bir hayır veriyor yani. Bu hakikati teyit eden bu risalenin telifi senesinde Isparta'da, hücremde cereyan eden bir vaka var. Şöyle ki, Hapishanede yaşanan bir olay yani bu. kaideme ve düsturu hayatıma muhalif bir surette bir talebem 2,5 okkaya yakın bir balığı 2,5 okka. Ne kadar ediyor? Var mı bilen? 3,20 kilo. 3 kilo yani de. Yani bir talebesi üstada 3 kilo bal getiriyor. 3 kavanoz. kabul ettirmeye ısrar etti. Ne kadar kaidemi ileri sürdüm, kanmadı. Üstada talebesi 3 kilo bal getiriyor. Üstad da kaidesine göre kabul etmem diyor. En son ısrar ediyor, kabul ediyor. Bil mecburiye yanımdaki 3 kardeşime yedirmek ve Şaban-ı Şerif ve Ramazan'da o baldan iktisatla 30-40 gün 3 adam yesin ve getiren de sevap kazansın ve kendileri de tatlısız kalmasın diyerek alınız dedim. Belli başlı sebeplerden dolayı diyor ki tamam hani ben kendim için istemiyorum. Burada talebeler var diyor. Onlar yesin madem diyor. Sen de getirdin diyor. Yani ikram etmek için Ramazan değil mi? Önü Ramazan. En azından tatlısız kalmasın diye, şekersiz kalmasın diye, şekerleri düşmesin diye kabul ediyor. Normalde düsturuna göre kendine hediye kabul etmiyor. Üstadın zaten bu istina düsturundan dolayı yani bu iktisadı en zirve yaşamasının sebebi o. Üstadla ilgili bir olay anlatılıyor mesela. Anlatan kişi de Abbas Mehmet Efendi. Bir gün üstadı sopayla tavuk kovalarken görüyorlar. Tavuğa böyle sopayı atıyor. Tavuk işte bahçeden dışarı çıkmaya çalışıyor. Çıkamıyor. Bir daha kovalıyor. Bir daha çıkamıyor. En son geliyorlar üstada diyorlar. Üstadım sen bu tavuğu niye kovalıyorsun? Diyor ki bu benim diyor iktisat kaidemi bozuyor diyor. Ya üstadım nasıl olur falan filan. Normalde diyor her gün diyor 2 kere yumurtluyordu diyor. Bugün 3 kere yumurtladı diyor. Benim diyor düzenimi bozdu diyor. Ben de kovalıyorum ki yumurtlamasın. Yumurtlayacaksa yarın yumurtlasın diye diyor. Benim sistemimi bozmasın diye diyor. Yani orada ya çok ince aslında ya. Hani bize göre değil mi? Biz bazen bir şey yerken ne olacak? 2 lokma daha yiyeyim diyor. Değil mi? Bir tane daha atayım şöyle. Bugün sağ olsun Turusan poğaça yapmış. Sen kendin mi yaptın? Yok. Neyse olsun vesile oldun. Değil mi yani? Biz o poğaçayı görsek yeriz. En son kalkarken durup şunda yolda iyi mi? Yani değil mi? Böyle ikiye bakmıyoruz ama demek ki bunun sırrının altında bunlar yatıyor. Bu küçük gibi görünen şeyler aslında tam kanaat sağlayan şeyler bunlar. Öyle olunca da tavuğu yumurtaya kestiği zaman yavrusu başlıyor ya. Evet. Ne zaman diyor aynen yumurtayı kesti diyor. Aynı gün diyor yavrusu yumurtlamaya başladı diyor. Allah da ona göre ikram ediyor işte. Evet. Bir okka bal da benim vardı. O 3 arkadaşım gerçi müstakim ve iktisadı takdir edenlerden. Normalde değil mi? İktisadı kullanan kişiler. O gelen 2,5 okabalı üstadın kendi yemiyor. Zaten kendi balı var. Bir okabalı var diyor. Aynen benim zaten. Neden bahsedecekler bu 2,5 Üstada getiriyorlar ama üstad kendi için değil yine talebeler yesin diye alıyor. Evet. Fakat her neyse birbirine ikram etmek ve her biri ötekinin nefsini okşamak
ve kendi nefsine tercih etmek olan bir cihette ulvi bir hasletle iktisadı unuttular. 3 gecede 2,5 okka balığı bitirdiler. Günde 1 kilodan fazla. Yani bir cihette ulvi bir haslet diyor değil mi? Hani bir cihette o ona ikram etmiş, o ona. Yani baktığın zaman güzel bir şey değil mi yani birbirlerine jest yapmaları? Günde 1 kilodan fazla ediyor. Değil mi? 3,20 kilo dedik ya. Normalde yiyemez. Niye yemişler? Niye bitmiş? İktisadı unutmuşlar. Orada bir bereketsizlik oluşmuş, anladın mı? Normalde bitmeyecek bir şey iktisadı unuttukları için bitmiş. Bizde de bazen yaşıyoruz ya. Ne çabuk bitti falan diyoruz ya. Normalde bitmesi gerekmiyor. Demek ki iktisadı unutunca oradaki bereket de gidiyor. Yoksa nasıl yesin yani? Bir kişi 300-350 gram. Üstani normalde almaz. Hatta bir kere aldığı zaman benim midem rahatsız ediliyor. 3 kişiye yedireyim diye almış. Evet. Kendini almamış. Ama o 3 kişi de iktisadı bilen biri. Olmazsa olmazlardan bir tanesi o balın bitmesiydi iktisadı bilen bir insan için. Ya Allah başkası için bile almasına bile şey yapmıyor yani. Evet. Bir de işte arada bir iktisadı unutmak var. Artı üstüne. Bir de özellikle söylüyor ya, ulvi bir haslet olan, kendi nefsini başkalarına tercih etmek, ulvi bir haslet olmasına rağmen iktisatsızlık. Demek ki ne kadar onları bastıracak bir durum ki ulvi bir hasleti bile önünü kesiyor. Ben gülerek dedim. Sizi 30-40 gün o bal ile tatlandıracaktım. Siz 30 günü 3'e indirdiniz. Afiyet olsun dedim. Fakat ben kendi o bir okka balımı iktisatla sarf ettim. Bütün Şaban ve Ramazan'da hem ben yedim hem lillahil hamd o kardeşlerimin her birisine iftar vaktinde birer kaşık yani büyükçe bir çay kaşığı iledir verip mühim bir sevaba medar oldu. Üstadın bir okka balı 4 kişiye 60 gün yetiyor. Bunun sebebi de iktisattaki bereket. Benim halimi görenler o vaziyeti belki hisset telakki işler. Hisset, cimrilik, evet. Öteki kardeşlerimin 3 gecelik vaziyetlerini bir civan mertlik telakki edebilirler. Fakat hakikat noktasında o zahiri hisset altında ulvi bir izzet ve büyük bir bereket ve yüksek bir sevap gizlendiğini gördük. Ve o civan mertlik ve israf altında eğer vazgeçilmeseydi bir dilencilik ve gayrın eline tamahkarane ve muntazırane bakmak gibi hissetten çok aşağı bir haleti netice verirdi. Yani zengin bir adam düşün abi şu an artık böyle belki yüksek bir makamda. Ertesi güne geliyor bir şeyler dileniyor. Şimdi bu örnekten gidelim. Adam gelmiş 3 kilo bal getirmiş. Değil mi? İçeride 4 kişiler. Hadi bir okka ve üstadı sayma. 3 kişiler 3 kilo bal. 3 günde bitiriyorlar. Şimdi insan 3 gün bal yiyince de artık 4. günde canı bal çeker. Belki hani üstadın talebesi olmadığını düşün. Hani normal bir bizim gibi insanlar olduğunu düşün. Artık 4. 5. gün ya bir bal olsa da yesek. O balı getiren kişiyi artık bekler. Eli boş gelince de belki adam hakkında der ki bak eli boş geldi bize bal getirmedi. Ya da ondan böyle bal ister. Ya ne yaptın geçen gün getirdiğin bal yok mu? Değil mi? Beklentiye giriyor artık insan. Ama üstadda o beklenti yok zaten. Kafasında bir şey oluşturmuş. Bir kaşık bal işte. O da işte yaşamak içindir. Ha. Vücuduna ihtiyacı olan seviyede yiyordur yani. Öyle şey de değil. Lezzeti için de yemiyordur yani. Ölmeyeyim diye yiyordur yani onda. Dediğim gibi üstad iktisattan, israftan bahsederken biz daha iyi anlayalım diye baştan beri de örnekler verdik ya. Böyle yemek dedik, içmek dedik. Şehirlerin, ülkelerin güzel yemeklerinden bahsettik. Değil mi? Bizim anlamamız için bu örnekler aslında. Bizim en çok israf ettiğimiz şey yeme içmekten ziyade nedir? Ömür sermayesi ve zaman değil mi maalesef? Ne aslında bizim bunu alıp hayatımızdaki bütün israflara vurmamız lazım Osman. Değil mi? Şimdi yurt dışında zaman önemiyle ilgili bir olay var. Yurt dışına dil eğitimi için biri gitmiş, o anlatıyor. Diyor ki bizim ders hocası derse geç gelenleri geç geldiği kadar derste tutuyordu diyor. Geç geldiği kadar tutuyor ve derse devam ettiriyor. Yani tutması şey değil hani tutsun da otursun boş boş otursun diye değil. Yani sen 10 dakika buradan kaybın var. O 10 dakikayı da fazla oturarak, ders yaparak değerlendir diye. Bizim bu işte dil eğitimine gidenin de bir gün denk gelmiş öyle. Geç girmiş. Hoca da geç çıkarmış. Hoca itiraz etmiş yani. Niye böyle yapıyorsun yani? Ne olmuş? Ne olmuş işte 10 dakika geç gelmişiz yani. O da demiş ki ya size belki vakit elinizde bol olduğu için belki kıymetsiz geliyor ama vakit çok kıymetli demiş. Mesela demiş buraya sen neyle geldin? Trenle. Çıkar demiş trenin tarifelerini bir bak demiş. Adam bir çıkarmış işte. Birinci sefer 17-17, ikinci sefer 18-23, üçüncü sefer 19-46. Niye demiş o kadar küsürlü yani? Yani buradaki o 1 dakikaların 2 dakikaların bile kıymeti var demiş.
Biz bunları demiş Müslümanlardan öğrendik demiş. Bu vaktin kıymetini. Çünkü demiş sizin ibadetleriniz bile hep vakte göre. Saate göre değil yani. Değil mi? Vakite göre. Vakit kıymetli. Hani vaktin kıymetini anlayalım diye vakte göre aslında. O yüzden hani biz namazda bile saati kullanmıyoruz değil mi? Ya da oruç açarken hatta bizim ibadetlerin hepsi vakitle. Vakte göre yani biz demiş Müslümanlardan öğrendiğimiz bir haslet bu. Mesela bugün sabah namazı işte 6.23 ise yarın 6.24. Diğer gün 6.25 yani. Burada hani sürekli o vaktin ne kadar kıymetli olduğunu insanların kafasında diri tutmak için demiş böyle bir uygulama var. Biz sizden öğrendik. O yüzden asıl bizden öğrenmişler madem bizim de çok iyi bilmemiz lazım yani. Şimdi bizde cidden vakit israfı en büyük israf. Geri gelmiyor. Yani belki para kaybedersin, israf olur, çalışırsın belki kazanırsın. Hadis-i şerifte ne diyor? Kıyamette herkes şu 4 suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz. 1. Ömrünü nasıl geçirdin? 2. Yaptığın ilme nasıl amel ettin? 3. Malını nerede kazandın ve nerede harcadın? 4. Cismini, bedenini nerede yordun, nerede hırpaladın? Değil mi? Ömrünü nasıl geçirdin? İlk sorulacak soru bu. Ömür sermayesi dedik ya. Ömür sermayesini sen nerede harcadın? Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle bir hadisi var. 2 nimet vardır ki insanların çoğu bunları değerlendirmede aldanmışlardır. 1 sıhhat, 2 boş vakit. Değil mi? Sıhhati de biz kıymetini bilmiyoruz, hep kaybediyoruz. Ki çoğu sıhhat de kaybedince geri gelmiyor. Hani gündelik geçirdiğimiz griplerden bahsetmiyorum. Sıhhat böyle ehemmiyet vermeden hor kullandığın vücudun hastalandığı zaman geri gelmiyor. Ve ikincisi Turusan neydi? Boş vakit değil mi? Boş vakitte geri gelmiyor. Bunları da bizim iktisatlı bir şekilde kullanmamız ve israf etmememiz gerekiyor. Bir insan örnek veriyorum para için, onun için, bunun için bütün gün bir ayın mesela belli bir maaşla verir falan. Ama misal veriyorum 90 yaşındasın, milyonersin. Bir anlamı yok abi. Evet. Ömür bitmiş çünkü. Ya da 90 yaşındasın 2 gözün yok ya da 80 yaşındasın 2 gözün yok. 2 gözün olmadıktan sonra yine milyonerliğin bir anlamı yok. Şu an dünyanın en zengin ilk 4 kişisinin yaş ortalaması 75. Bu yüzden 50 milyar dolar harcamışlar böyle bir şey. Görmemişler. Bulamazlar ya. Bulana kadar ölürler zaten. Şimdi düşünsene senin yaşın kaç? Şimdi sana dese ki işte ömrünün gençliğinin bana işte 20 yılını ver. Sana da 20 milyon dolar vereyim. 20 milyar verir. Fazlasını verir yani. Servetinin yarısını verir ya. Desen ki sen şimdi 75 değil de 45 yaşında olacaksın. Ver servetinin yarısını. Hatta yarısı da değil. Desen ki tamamını ver. Bütün servetini ver. Seni 40 yaşında yapayım ya da 35 yaşında yapayım. Gözünü kırpmadan verir. Niye biliyor musun? O der ki ben bu parayı bir daha kazanırım der. Ama gençlik bir daha geri gelmez yani. O vakitler bir daha geri gelmez. Bizim de o vakitleri en doğru şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Dünya değil, ahiret için, Allah rızası için El Fatiha. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.